Bugün elimizde ilk bakışta oldukça garip görünen ama birkaç saat oynadıktan sonra mantığını anlamaya başladığımız bir oyun var. Oyunumuzun adı Fell and Sell. Ve oyunun olayı aslında isminde gizli. Kes, ganimet al, sat ve hayatta kalmaya çalış. Ama bunu biraz daha farklı yapmışlar. Çünkü burada sadece bir dungeon'a girip düşmanı kesmiyoruz. Topladığımız ganimetleri eve getiriyoruz. Bunları satıyoruz, bazılarını işliyoruz, ekipman üretiyoruz ve bütün kazandığımız parayı tekrar kendi işletmemize yatırabiliyoruz. Yani bir tarafta birinci şahıs hack and slash roguelike, diğer tarafta ise dükkan işletme ve ekonomi sistemi bulunuyor. Ve ilk bakışta bu iki sistem birbirinden tamamen bağımsızmış gibi görünse de aslında oyunun bütün ilerleme sistemi bunların birbirine bağlanması üzerine kurulmuş. Ben de oyuna girip bu sistemin gerçekten çalışıp çalışmadığına baktım. Çünkü fikir kağıt üzerinde gerçekten güzel görünüyor. Ama böyle oyunlarda asıl mesele fikir değil. Oynarken gerçekten eğlenceli mi? Bugün bunlara bakacağız. Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Efendim, ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da fikir alışverişi yapabiliriz sevgili dostlar. İyi seyirler. Her zamanki gibi oyunun temel mantığından başlayalım. Fell Cell'in en güzel tarafı bence daha ilk dakikalarda kendisini anlatabilmesi olmuş. Çünkü sen bir dükkan sahibisin ama öyle dükkanın arkasında oturup müşteri bekleyen bir esnaf değilsin. Malı kendin bulmak zorundasın. Burası çok hoşuma gitti. Dükkanın arkasındaki kapıdan çıkıp tehlikeli bölgelere girebiliyorsunuz. Düşmanları kesiyorsun, sandıkları açıyorsun, kaynak topluyorsun, ekipman buluyorsun. Sonra bütün bunları güvenli şekilde dükkana geri getirebiliyorsunuz. Ve burada önemli bir detay var. Dışarıda bulduğun her şey senin için para demek. Ama aynı zamanda risk de demek. Çünkü daha fazla ganimet almak için daha derine inebiliyorsunuz. Daha derine indikçe daha değerli şeyler bulabilirsin demek. Ama ölürsen bütün o koşuyu çöpe atma ihtimalin de var. Oyunun temel gerilimi de tam olarak burada başlıyor. Oyunun dungeon tarafı birinci şahıs perspektifinden oynanıyor. Yani klasik yukarıdan bakmalı roguelike'lardan farklı olarak karakteri doğrudan kontrol edebiliyoruz. Kılıcı elimize alıyoruz, düşmanların arasına giriyoruz, saldırılarımızı zamanlayabiliyoruz ve mümkün olduğunca az hasar alıp ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunun resmi tanımı da zaten bunu doğrudan first person hack and slash roguelike olarak konumlandırmış. Burada önemli olan şey sadece düşmanları öldürmek değil, ne kadar ileriye gideceğine karar vermek. Çünkü bir noktadan sonra insanın içinden şu geçiyor: biraz daha ilerleyeyim, belki daha iyi eşyalar çıkartabilirim. İşte oyun tam burada seni açgözlülüğünde sınamaya başlıyor. Biraz daha ilerlersen daha değerli ganimet bulabilirsin ama aynı zamanda bütün kazandıklarını da kaybetme ihtimalin de artıyor. Çünkü zindan zorlaşıyor ilerlersen ve ölürsen bütün topladığın eşyalar da kayboluyor sevgili dostlar. Bence Fell Cell'in en önemli mekaniklerinden birisi bu sistem. Çünkü dungeon'da topladığın her şey aslında henüz güvence altında değil. Risk almak zorundasın. Eve dönene kadar ganimet gerçekten senin sayılmıyor. Bu da oyunun ismiyle oynanan güzel bir sistem oluşturuyor. Önce hayatta kalacaksın, sonra satacaksın. Dışarıdan basit görünüyor ama oyunun bütün kararlarını etkileyebiliyor. Çünkü örneğin çok iyi bir eşya bulduğunda devam edeyim mi yoksa artık yeter eve dönüyorum diye düşünmeye başlayabilirsin. İşte roguelike tarafının eğlencesi de burada başlıyor sevgili dostlar. Savaş tarafı oyunun en önemli ayağı olmuş. Çünkü dükkan kısmı ne kadar güzel olursa olsun, dungeon tarafı sıkıcı olursa bütün sistem çöker. Burada temel olarak hızlı ve yakın mesafeli hack and slash savaşı üzerine kurulmuş bir yapı var. Düşmanların saldırılarını okuyup pozisyon almanız gerekebiliyor. Özellikle kalabalık düşman gruplarında doğrudan ortaya dalmak her zaman mantıklı olmaz. Çünkü oyunun size verdiği kaynakların tamamı sınırsız değil. Birden dalarsanız ölüyorsunuz. Sağlığınız, ekipmanınız, silahınız ve koşuda topladığınız ganimetler belirli bir risk taşıyor. Bu nedenle savaşta sadece hasarım ne kadar sorusu yok. Bu savaşa girmem gerekiyor mu sorusu da önemli. Ekipman ve gelişim sisteminden de ufaktan bahsetmek isterim. Dungeon'dan çıktığımızda işimiz bitiyor mu? Hayır. Tam tersine asıl geliştirme buradan sonra başlıyor. Daha güçlü silahlar üretebiliyorsunuz. Üretim sistemi var. Daha sağlam zırhlar hazırlayabilirsiniz ve bir sonraki koşuda daha derine girebilmek için karakterimizi hazırlayabiliyoruz. Oyunun resmi sisteminde daha güçlü silahlar ve zırhlar üretmenin, dungeon'da daha ileriye gitmenin temel yollarından biri de olduğu zaten açıkça belirtilmiş ve burada güzel bir döngü oluşturulmuş. Zindana giriyoruz, malzeme topluyoruz, dükkana dönüyoruz, ekipman üretiyoruz. Sonra tekrar zindana giriyoruz ama bu sefer biraz daha güçlüsün ve biraz daha ileriye gidebilirsin. Zindanın derinliklerini keşfedebilirsin. Daha farklı, daha güçlü düşmanlarla da çarpışabilirsin demek. Şimdi oyunun asıl farklı olduğu yere gelelim. Dükkan kısmı. Çünkü Fell Cell'i sıradan bir dungeon crawler'dan ayıran şey tam olarak burada başlıyor. Topladığın eşyaları öylesine bir NPC'ye satıp geçmiyorsun. Bunları kendi dükkanında sergiliyorsun.
Raflara koyuyorsun, fiyat belirliyorsun, müşterilerin gelmesini bekliyorsun ve burada oyun bir anda hack and slash'tan küçük bir ekonomi simülasyonuna dönüşüyor. Steam açıklamasında da sistemin arz talep, dükkan prestiji ve dekorasyon bonusları dikkate alındığı belirtilmiş. Yani mesele bu eşyanın değeri 100 altın değil, bunu kaça satmalıyım sorusunu da cevaplaman gerekiyor. Peki fiyatlandırmalar nasıl oluyor? Çünkü burada küçük bir ekonomi sistemi var. Ürünü çok pahalı koyarsan müşteriler satın almayabilir. Zaten ürünü koyarken hangi fiyatların yükseldiğini ve düştüğünü orada da görebiliyorsun. Ucuza da satarsan da elindeki değerli malzemeyi çöpe atmış oluyorsun ama ben oradaki fiyat bazını her zaman baz aldım. Hiçbir zaman kendim fiyat yazmadım. Bununla da ilgili bilgi vereyim. Ama bu sistem dükkanın prestij ve dekorasyonuyla bağlantılı bir sistem. Yani dükkanı sadece güzel görünsün diye süslemiyorsunuz. Dekorasyonun oynanışa etkisi çok büyük. Ve bence oyunun en yaratıcı taraflarından birisi de burası olmuş. Çoğu oyunda evini veya dükkanını dekore edebiliyorsun ve olay tamamen görsellikten ibaret. Burada ise mobilyaların doğru yerleşimi kalıcı savaş bonusları da sağlayabiliyor size. Ve dükkanın satış cazibesini de arttırabiliyor. Yani daha güzel dükkan, daha iyi işletme mantığının yanında daha doğru dükkan, daha güçlü karakter demek bu oyuna göre. Bu da iki ana sistemi birbirine bağlamış. Dungeon'da güçleniyorsunuz, dükkanda güçleniyorsunuz, dükkanı geliştiriyorsunuz, sonra Dungeon'da daha güçlü giriyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Bir diğer sistem de görev panosu. Oyun içerisine entegre edilmiş. Dungeon'dan sağ çıkıp eve geldiğinizde yaptığınız bazı görevleri burada teslim ederek altın, ekipman ve çeşitli eşyalar, ödüller kazanabiliyorsunuz. Bu sistem küçük görünmesine rağmen oyunun ilerleme döngüsünü desteklemiş. Çünkü sadece dungeon'a gir, loot topla, sat yapmıyorsunuz. Aynı zamanda size belirli hedefler veriliyor ve bu da oyuncuya bir sonraki koşuda şunu da tamamlayayım dedirtebiliyor. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Ve oyun sadece dungeonlardan ibaret de değil. Orman keşfi de var oyun içerisinde. Farklı tehlikelerle karşılaşmanız mümkün oluyor. Oyunun resmi açıklamasında da zaten özellikle goblin baskınları, ani fırtınalar ve mantar mevsiminin getirdiği daha sıra dışı durumlar gibi olaylardan da bahsediliyor. Buralara da girdim. Oralardan da ganimet toplayabiliyorsunuz. Goblinleri öldürebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem sevgili dostlar. Bu güzel. Çünkü oyunun dünyasını sadece bir zindan dükkan kombinasyonundan ibaret bırakılmamış olduğunu anlayabiliyoruz. İlginç taraflarından biri de bazı yeteneklerin oyunun absürt mizahını desteklemesi. Nasıl? Örneğin karakteri küçültüp dev saldırılardan kaçabiliyorsunuz. Oyunda Midas Touch kullanarak ağır eşyaları altına çevirebiliyorsunuz ve hatta savaş sırasında farklı ruh hallerine geçmek gibi mekanikler de var. Ama bunu hemen yapamazsınız. Belirli bir seviyede oyun oynamanız gerekiyor. Bu tarz şeyler oyunun klasik karanlık fantezi görüntüsünün altında aslında biraz deli bir tasarım anlayışına sahip olduğunu göstermiş. Ve benim gözümden bu iyi bir şey. Çünkü oyun tamamen ciddi bir dungeon crawler olmaya çalışmamış. Kendi saçmalığını da zaten biliyor ve bunu da insanlara bildirmiş. Grafik tarafında ise oyun gerçekçi olmaya çalışmıyor zaten. Görüntülerden de bunu anlayabilirsiniz ama daha stilize bir fantazi dünyası tercih edilmiş burada. Bu bence bağımsız bir oyun için doğru karar. Çünkü Fallen Cell'in asıl gücü grafik teknolojisi değil. Kendileri de söylemiş zaten ama sanat tarzı ve oynanış fikri, karakterler, dungeonlar, dükkan, eşya tasarımları ve çevreler birbirinden rahat ayırt edilebiliyor. Özellikle dükkan kısmında oyuncunun kendi alanını değiştirebilmesi görsel olarak çok da hoş bir ilerleme hissi oluşturmuş. Tabii ki de oyunda ufak tefek bug'lar oluşabiliyor ama yakın zamanda bence bununla da ilgili çalışmalar yapılıyordur, giderilecektir diye de düşünüyorum. Gelelim bizim için en sevindirici habere. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Burası önemli. Neden sevgili dostlar? Oyun ekonomi, fiyatlandırma, görevler, eşya açıklamaları ve sistem mesajları üzerinden ilerlediği için Türkçe dil desteğinin olması büyük bir avantaj. Bu tür oyunlarda da insanların ilgisini çekiyor. Yani simülasyon oyunları olsun, bu şekilde tek kişilik oyunlar olsun, hikaye ilerlemeli oyunlar olsun, her neyse. Çünkü günümüzde artık simülasyon oyunları da belirli bir seviyede sevildiği için Türkçe dil desteğiyle de bunu destekledikleri zaman insanların daha çok ilgisini çekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve oyunda 26 Ağustos 2026 tarihinde bir aksilik olmazsa çıkışını gerçekleştirmeyi planlıyor sevgili dostlar. Ama fiyat bandında ise fiyatının ne kadar olacağı konusunda benim henüz bir fikrim yok. Onunla da ilgili bilginiz olsun. Çok da yüksek fiyata sahip olacağını düşünmüyorum. Bu arada herkesin oynayabileceği bir demo sürümü de halen açık diyebiliyorum. Denemek isterseniz de oynayabilirsiniz. Türkçe dil desteği de onun içerisinde ekli dediğim gibi. Bence oyunun en büyük avantajı iki farklı oyunu tek döngüde birleştirmesi. Dungeon Crawler seviyorsanız var, Roguelike seviyorsanız var, loot toplamayı seviyorsanız var, crafting var, market sistemi var, ekonomi sistemi var ve bunların hepsi birbirinden kopuk değil. Yani birbirlerini besliyorlar. Dungeon, loot, shop, gold,
craft, upgrade, daha sonra dungeon şeklinde sürekli bir dönen sistemi var. Ama tabii ki oyun kusursuz değil. Bence en büyük soru işareti ekonomi sisteminin ne kadar derin olacağı. Çünkü fikir çok güzel. Arz talep var, fiyatlandırma var, prestij var, dekorasyon bonusları var. Bunların gerçekten uzun vadede oyuncuya anlamda kararlar verdirilip verdirmeyeceği önemli. Bağımsız oyunların bu noktada sık yaptığı hata şudur: sistemi menüye koyuyorlar ama oyuncunun sistemi kullanmasına izin vermiyorlar. Yani istersen fiyatı değiştir diyor ama zaten ortalama fiyattan sattığında da problem yaşamıyoruz. Bu sistem bir süre sonra arka planda kalıyor. Çünkü ben bunu denedim. Bu yüzden oyunun tam sürümünde ekonomi tarafının ne kadar derinleşeceği de önemli bir faktör olacaktır benim gözümden. Bir diğer soru tekrar oynanabilirlik yapısı. Ben bunu 20 saat sonra hala oynar mıyım? Roguelike yapısı burada yardımcı olacaktır. Çünkü her koşu aynı olmak zorunda değil. Farklı loot, farklı ekipman, farklı kaynak, farklı kararlar ve farklı riskler ortaya çıkabilir. Ama burada da geliştiricinin içerik çeşitliliğini sürekli desteklemesi gerekir. Gelecek güncellemelerde nelerin geleceğini bilmediğimiz için burada da kesin konuşmak, yargı vermek doğru olmaz. Çünkü eğer birkaç saat sonra dungeon'a giriyorum, aynı düşmanları kesiyorum, aynı eşyaları satıyorum noktasına gelirsek, ki bazı insanlarda bu olacaktır, herkes de olmayabilir, oyun çok hızlı şekilde tekrar hissine kapılabilir. Bence oyun herkese göre değil. Eğer sadece hızlı aksiyon istiyorsanız dükkan sistemi bir süre sonra sizi boğar. Eğer sadece shop simulator seviyorsanız bu kez dungeon tarafı da size farklı aksiyonlu gelebilir. Burada gerçekten farklı şeyler var. Özellikle şunlar: roguelike, dungeon, loot, craft, shop simulator, ekonomi sistemi. Yani bunları mutlaka denemelisiniz. Peki bütün bunlardan sonra sonuca gelecek olursak Fallen Cell oynanır mı? Bence kesinlikle evet. Çünkü oyun bana göre başka bir dungeon crawler olmaktan çok daha ilginç bir fikir denemiş. Sadece dükkan işletmiyorsun. Dükkanını savaş gücünün bir parçası haline getirebiliyorsun ve bütün bu sistemlerin birbirine bağlanması oyunun en güçlü tarafını oluşturmuş. Yine söylüyorum bunu. Ama aynı zamanda en büyük risk de burada başlıyor. Çünkü ekonomi sistemi gerçekten derinleşmez ise dükkan bir süre sonra sadece dungeon'dan topladığımız eşyaları satıp para kazandığımız bir menüye dönüşür. Bu da insanları sıkar. Tam tersine geliştirici bu sistemi derinleştirir. Daha fazla eşya, daha fazla müşteri davranışı, daha fazla aksiyon, crafting ve daha anlamlı fiyatlandırma eklerse işte o zaman Fallen Cell çok daha ilginç bir oyuna dönüşebilir. Şu anda benim için oyunun en güçlü tarafı kesinlikle fikri. Çünkü önce cehennem gibi bir dungeon'a giriyorsunuz. Sonra kazandıklarınızı dükkanda satabiliyorsunuz. Sonra o parayla daha güçlü oluyorum diyorsunuz ve tekrar içeriye giriyorsunuz. Bu döngü doğru çalıştığında insanı gerçekten içine çekebilir. Ama benim asıl merak ettiğim soru şudur: bu dükkanı gerçekten bir ticaret imparatorluğuna dönüştürebilecek miyiz? Yoksa birkaç saat sonra aynı ganimetleri satıp aynı dungeon'a girdiğimiz bir döngüye mi dönüştürecek? Bunu tam sürümde çok daha net göreceğiz. Çok az kaldı ama şu haliyle Fallen Cell kesinlikle gözümüzün ucuyla geçip gideceğimiz bir oyun olmamalı. Oynanmalı, denenmeli, en kötü demo sürümü denenmeli. Özellikle farklı bir şey arıyorsanız bunu da kesinlikle istek listenize alın veya demosunu oynayın, bir şans verin diyorum sevgili dostlar. Siz Fallen Cell hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Dungeon'a girip bütün ganimeti riske atar mıydınız? Yoksa güvenle oynayıp dükkanda yavaş yavaş zenginleşmeyi mi tercih edersiniz? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz oyun incelemelerinin devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki oyun incelemelerinde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.